İşin hilesi dürüstlüktür. Yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. İstanbul Finans Merkezi'nin inşaat ilerlemesi %74 seviyesine geldi. 2022'de artık İstanbul Finans Merkezimiz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a, Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya hizmet verecek uluslararası finans merkezi yapılması talimatı çerçevesinde çalışmaların başlatıldığını hatırlatmakta fayda var. Tasarım aşamasından başlayıp her aşamasında İstanbul'umuzu, ülkemizi bir cazibe merkezine dönüştürecek projeleri iktidar adım adım yürütüyor. Gönül isterdi ki bu proje İzmir'de yer alsın. Gökdelenlerin süslemeye başladığı Bayraklı sahili, bu projeye de çok güzel ev sahipliği yapabilirdi. Bütün merkezleri İstanbul'da toplama fikri tartışılabilir. Almanya örneğini baz alalım. Frankfurt, finans alanında ön plana çıkıyor. Devlet kurumları da Berlin'de yer alıyor. Münih'te ise araba fabrikaları dikkatimizi çekiyor. Türkiye geneline yayılan projelerle şehir kimlikleri bizde de yaratılabilir. 310.000 metrekarelik alan üzerinde yükselen İstanbul Finans Merkezimiz yaklaşık 3.300.000 metrekare inşaat alanına sahip. Merkezdeki binaların tamamı yüksek şiddetli depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Burada bankalarımız, finans kuruluşlarımız, uluslararası finans kuruluşları ve sigorta kuruluşlarımız yer alacak. Borsa İstanbul'umuz gibi finansla ilgili her türlü sektörün yer aldığı önemli bir merkez haline gelecek. Sahada fiilen 8.000 işçi çalışıyor. Beyaz yakalı çalışanlarla birlikte şu an 10.000 kişiyle çok yoğun bir mesai içerisinde 7 gün 24 saat bir çalışma söz konusu. Akıllara bir soru geliyor. Evden çalıştığımız şu günlerde böyle merkezlere ihtiyaç olacak mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaret faaliyeti yürüten işletmelerin sayısı arttı. Yeni kurulan işletmelerin yapısına bakıldığında ise şahıs şirketlerinden çok kurumsallığın ağır bastığı görülüyor. Bu dönüşümde büyük pay sahibi olan genç girişimcilerin mekan bağımsız çalışma isteği, sanal ofislere talebi de artırıyor. Pandemi sürecinde e-ticaret alanında faaliyet gösteren girişim ve kurumların sanal ofis taleplerinde %100'lük bir artış gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Peki kim Ataşehir'in göbeğinde bir ofis kiralamak istemez? Genç nesil çalışanlar da geleceğin iş modeline alan açmaları bakımından hazır ofislere yöneliyor. Kurumsal şirketlerse tek bir lokasyona bağlı kalmadan üretmek isteyen yeni nesil iş gücü için çözüm düşünüyor. Uzaktan çalışma olanağı sunan hazır ofislerden yıllık toplu üyelikler almayı tercih ediyorlar. Bu kapsamda son 10 yılda her sene %22 oranında büyüyen bu pazarın, pandemi sonrasında sıçrama gerçekleştireceği ve bugün dünya genelinde sayısı 20.000'e aşan paylaşımlı ofis alanlarının 50.000'e yaklaşacağını öngörüyoruz. Bittiği zaman burada 70.000 kişi doğrudan hizmet verecek. Ümraniye-Kadıköy metro hattına bağlantı ve finans merkezi içinde bir metro istasyonu var. Metro istasyonunu da aynı proje kapsamında yapılıyor. Ulaşım noktasında da trafik sorununu çözecek adımlar bugünden itibaren atılmakta. Buradaki yaşayan nüfus metro istasyonundan faydalanacak. Sosyal alanlar, yeme içme alanları, gezinti alanları, buradaki çalışan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek tüm detaylar da projede düşünülmüş durumda. Siz gelecekte hazır ofis kiralamayı düşünür müsünüz? Sanko Yatırım Menkul Değerler'de yeni finans merkezinde yer alımları yapıyor.
İleride burada sanal ofisler açması ve Forex borsasında esmesi olası. Forex nedir, nasıl kazanılır soruları yanıtlanmayı bekliyor. Dijital parayla beraber ticaret dönüşüm gerçekleştiriyor. Değişen Türkiye'de bu girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Geçmişte yurt dışındaki gökdelenleri filmlerde izler, gıpta ederdik. Gelişmiş ülkelerdeki binalara, finans merkezlerine hayranlık duyardık. Artık gökdelenler yaşamımızın bir parçası. Son 20 senede büyük inşaat projeleri ülkemizde yapıldı. İnanılmaz büyüklükte gökdelenler, kuleler şehirlerimize dikildi. Değişen Türkiye'yi anlattığımız kanalımıza henüz abone değilseniz bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. İstanbul Finans Merkezi'nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Düzenlemeye göre, bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının %75'i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin %80'i gelir vergisinden muaf olacak. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının %75'i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. 2021 yılı sonunda projenin geneli tamamlanmak üzere hareket ediliyor. Dış cephe imalatları, peyzaj imalatları 2021 sonunda tamamlanacak. 2022 yılında artık İstanbul Finans Merkezimiz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek. Burası, bankalarımız, finans kuruluşlarımız, uluslararası finans kuruluşları, sigorta kuruluşlarımız, Borsa İstanbul'umuz gibi finansla ilgili her türlü sektörün yer aldığı önemli bir merkez haline gelecek. Dünyada ses getirecek bir proje olacak. Bittiği zaman hakikaten dünyada örnek gösterilecek bir finans merkezi olacak. Siz finans merkezi projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? İstanbul dışında böyle bir yatırım başka bir ilimize yapılamaz mıydı? Türkiye'nin finans merkezi üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın. Selam ve dua ile.